Merhabalar, bu videomda VGuard bilgisayardan kamera izleme yazılımı olan CMS yazılımının nasıl kurulduğunu ve nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle CMS yazılımını üretici ithalatçı firmanın sitesinden indirelim. Buraya VGuard CMS yazıyoruz. Ekranda görüldüğü gibi. Ara diyoruz. Dokümanlara basıyoruz. Burada en son sürüm. Şu anda görünen bu. Buna basıyoruz. İndir diyor. Buradan dosyayı indiriyoruz. Biz dosyayı daha önceden indirdiğimiz için tekrar beklememize gerek yok. Burada gördüğünüz gibi dosyamız hazır. Bu dosyaya sağ tıklıyorum. Bunu masaüstüme açacağım. Buradan basıyorum. Masaüstü diyorum. Şu an dosyamı masaüstüne açtı. Kapatıyorum pencerelerle, bir işim kalmadı. Evet, gördüğünüz gibi şimdi anda VGuard yazılımı masaüstüme indirilmiş oldu. Şimdi bu dosyaya sağ tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştırıyorum dosyayı. Şu anda mevcut olan sürüm bu. 7712 X diyorum. Nereye kurulmasını istediğini soruyor. Hiçbir yere dokunmuyorum. Direkt next diyorum. Programın kurulumu başlıyor. Evet. VGuard CMS yazılımı kurulumu tamamlandı. Finish tamamla butonuna basıyoruz. Şimdi bu kurulum dosyasını artık kaldırabiliriz. CMS yazılımımız kuruldu. Buna da sağ tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum. İlk açılış ekranında burada dil seçimi yapabilirsiniz. Biz Türkçe seçiyoruz. Kullanıcı adı admin, şifre boş. Bu tamamen CMS ile alakalı bir kullanıcı adı şifre. Yani kayıt cihazındaki şifreyle aklınıza gelmesin, bir bağlantısı yok. Burada otomatik oturum aç derseniz bir sonraki VGuard CMS yazılımını açtığınızda bu ekran gelmeden direkt olarak oturum açar. Ama ben tavsiye etmiyorum şu an için. Burada admin ve burası boş şeklinde oturum aç diyorum. Şimdi VGuard kayıt cihazımızı CMS yazılımına ekleyelim. Bunun için öncelikle cihaz ekleme bölümüne giriyoruz. Burada cihaz kısmından ara dersiniz. Eğer kayıt cihazınız bilgisayarınızda aynı ağ üzerindeyse otomatik olarak aynı ağdaki cihazları bulabilir. Port numarasını yazar burada. Üzerine çift tıkladığınızda da istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Şifresini değiştirebilirsiniz. Şu an benim ekleyeceğim cihaz bu ağın haricinde bir cihaz olduğu için ben manuel ekliyorum. Aynı şekilde aynı ağda olan cihazları da manuel ekleyebilirsiniz buradan. Şimdi ben manuel ekleyi seçtim. Cihaza bir isim veriyorum. Cihazımın IP numarasını yazıyorum. Port numarası VGuard'larda 34567'dir. Kullanıcı adı admin'dir. Şifre de VGuard'dır. Hemen şifremi yazıyorum. Bunlar kayıt cihazının kullanıcı adı ve şifresi. Tamam düğmesine basıyorum. Şu anda kayıt cihazım bağlandı. Bir sorun yok. 34567 port numarasıyla. Şimdi cihaz ekleme adımı bu şekilde yapılıyor. Bu alandan çıkıyorum. Canlı izleme ekranımız var. Buraya tıkladığım zaman burada da kameramı canlı olarak izleyebiliyorum. Bunu da yapmak için bu kameranın üzerine çift tıklıyorum. Çift tıkladığımda burada kamera seçenekleri geliyor. Sağ tıklıyorum. Tüm kanalları otomatik açabilirim. Ana akışta açabilirim, alt akışta açabilirim, mobil akışta açabilirim veya hepsini kapatabilirim. Alt akışı tavsiye ederim. Çünkü hem bilgisayarınızı yorabilir hem de network altyapınızı yormaması açısından alt akışı her zaman kullanmanızı tercih ederim. Şimdi ben tüm alt akışları aç diyorum. Şu an bu sistemde 16 tane kamera var. 16 kamerada direkt olarak ekrana geliyor. Tüm kanalları kapat diyorum şimdi. Bütün kanalları kapat. İzleme ekranı bu şekilde. Bir de şurada alt tarafta bölme ekranı var. Buradan işte ekranı istediğiniz gibi 128'e kadar bölebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi
128 ekrana böldü. Bir ekrandan başlıyor, 128 ekrana kadar bölebiliyorsunuz. En sağdaki tuştan tam ekran yapabiliyorsunuz. Sadece izleme ekranına çevirmek için. Escape ile çıkıyoruz buradan. Ekran bölme ve görüntüleme işlemleri bu şekilde. Burada alt tarafta izleme programı diye bir seçenek var. Bu izleme programına tıkladığınız zaman şuradan gelelim. Ayrıca bu izleme programı kontrol paneli ana panelde burada da görebilirsiniz. Burada da var. Bu izleme programına geldiğiniz zaman yeni diyelim ve buna bir görev ismi verelim. Görev diyelim veya diyelim ki bulut 1 diyelim. Şimdi benim eklemiş olduğum kayıt cihazında 16 tane kamera var. Eğer sizde birden fazla NVR cihazı varsa bu NVR cihazlarından istediğiniz kameraları buradaki sağ taraftaki ekrana sürükleyerek onları tek bir ekranda izlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Mesela işte buradan kamera 1'i aldım, sürükledim, buraya getirdim. Buradan da bu arada şeyi seçelim. Diyelim ki 6 ekran olsun. 6 ekran olsun. Birinci ekrana 6. kamerayı koydum. İkinci ekrana 4. kamerayı koydum. Üçüncü ekrana 5.'yi koydum. 4. ekrana 9'u koydum. 5. ekrana 11'i koydum. 6. ekrana da 15. kamerayı koydum. Burada bu arada seçeneklerde ana akış, alt akış diye bir seçenek var. Burada akışları alt akış yapalım. Onu unutmayalım. Şuradan hemen düzeltiyorum onları da. Hepsini alt akış olarak ayarladım. Hepsini bu şekilde ayarladım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. Burada bekleme süresini 12 saat yapalım. Bu da 43.200 saniye yapıyor. Tamam. Şunu 43.200. Bunları 43.200 43.200 yaptık. 43.200. Tamam, diğerlerinde bir sorun yok. Tekrar kontrol edelim. Şu 4 numarada yine bir sıkıntı var. Onu atlamışız. Şu 43.200 yapalım bunu da. Tamam diyelim. Evet, herhangi bir sorun yok şu anda. İzleme programını kapatalım. Canlı izleme ekranına geri geliyorum. Bulut 1 dedim. 6 tane kameramın görüntüsü ekrana geldi. Şu aşağıdaki düğmeye bastığımız zaman bütün kanallar durdurulabiliyor. İzleme ekranı bu şekilde. Şimdi izleme ekranından çıkalım. Kayıt izleme ekranı var. Kayıt izleme ekranına bastığımız zaman burada bulut kameranın kameralarına erişiyoruz. Burada öncelikle bir arama yapmamız lazım. Diyelim ki biz 4 numaralı kameranın görüntüsünü arayacağız. Ne zamana ait? Ayın 5'ine ait diyelim. Saat kaç arasında diyor bize. Buradan hemen saati ayarlayalım. Saat 13.00 ile 13.59 arasına aradım. Bu saat aralığı buraya karşımıza geldi. Burada kısaltılmış olarak ve büyütülmüş olarak görüntüleyebiliyoruz. Mesela şuna geldiğimiz zaman 2 saat diyebiliyoruz. 2 saatlik görüntüyü daha yani biraz daha geniş gösterebiliyor. İşte 1 saat de diyebiliyoruz buna. 1 saatlik daha geniş bir görüntü. Yani buraları adım adım görebiliyoruz. Şimdi 24 saat görüntüsünü aldık. İndirme yapmak istediğimiz bir kamera varsa, yani indirmek istediğimiz bir saat aralığı varsa buradan seçiyoruz. İndir düğmesine basıyoruz. Bu kanalı kapatın diyor tabii öncelikle. 2 işlem bir arada yapamıyorum diyor. İndir düğmesine basıyoruz. Burada dosya formatı seçin diyor. AVI'yi seçin. AVI formatı en azından birçok bilgisayarda oynatılabilir. AVI'yi seçtikten sonra daha önceden belirlediğiniz klasöre bu dosya otomatik olarak indirilmiş oluyor. Kayıt izleme bu şekilde gerçekleştiriliyor. Kayıt izleme ekranından da çıkıyorum şu anda. Yerel log arama tamamen bu bilgisayar üzerindeki CMS yazılımının loglarını gösteriyor. Burada herhangi bir kayıt cihazı ile ilgili herhangi bir log göremezsiniz. Kullanıcı ayarları
çokça kullanılan bir ayar olduğu için bunu da göstermek istiyorum. Kullanıcı ayarlarına geldiğimiz zaman, şimdi kullanıcı adına tıkladığımızda gördüğünüz gibi ilk başta giriş yaptığımız admin kullanıcısı var. Şifresi boştu bunun. Buna böyle çift tıkladığımız zaman isterseniz buraya bir şifre belirleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde diyelim ki güvenlik kulübesinde bir tane CMS yazılımımız olacak ve bu kişinin ayarlara erişim yapmasını yani erişmesini istemiyorsunuz. Ona farklı bir yetkilendirme vermek istiyorsunuz. Bunu yapabilmek için şimdi burada direkt kullanıcı eklemeye kalksak direkt administrator geliyor. Bundan da ekleme yaparsınız. Her şeye erişim sağlayabilir. Öncelikle bir grup oluşturalım. Grup sekmesine geliyoruz. Ekle diyoruz. Buraya gruba mesela kısıtlı diyelim. Veya kısıtlı bir de diyebiliriz. Fark etmez. Kısıtlı dedim. Şimdi buna ne ayar vermek istiyoruz mesela? Kullanıcı ayarlarına erişemesin, cihaz ekleme erişemesin, kayıt izleyebilsin, pantil zoom yapabilsin, işte renk kontrolü, izleme programı, yerel log arama, yerel kayıt ayarları, canlı izleme ayarları erişemesin, uzak cihaz ayarlarına erişemesin. Hangi cihaz için geçerli? Bu az önce eklemiş olduğumuz cihaz için. Birden fazla cihaz varsa aynı şekilde onu da burada yetkilendirmesini yapabiliyoruz. Şimdi ben bunu tamam diyorum. Şimdi kısıtlı bir diye de bir grup oluşturdum. Tekrar kullanıcıya geri dönüyorum. Burada ekle dediğim zaman gruptan kısıtlıyı seçiyorum ve atıyorum işte buraya güvenlik kulübesi güvenlik 1. Buna işte bir tane şifre veriyorum. Şimdi güvenlik 1 diye bir kullanıcı eklemiş olduk. Bu bilgisayarda otomatik oturum açtırmazsanız eğer güvenlik 1 de vermiş olduğunuz şifre ile giriş yapıldığı zaman bu kullanıcı yani güvenlik 1 kullanıcısı az önce şuradaki grupta eklemiş olduğum ayarlara şunların hiçbirine erişemeyecek. Tikleri işaretlenmemiş olanların hiçbirine erişemeyecek. Böylece kullanıcıları istediğiniz yetkilendirmeleri de verebilirsiniz. Şimdi bu kullanıcı ayarlarından da çıkıyorum. Cihaz eklemeyi göstermiştim. Ayarlar kısmında bu CMS yazılımının bazı ayarları var. Ufak tefek ayarlar. Onları göstereyim. Kayıt dosyası uzantısının yapıldığı yer. Az önce bir kayıt almıştık. Bu kaydın hangi klasöre yapılacağını gösteriyor. Burada şu klasöre, VGuard'ın bir klasörüne gidiyor. İsterseniz kendinize özel buradan bir dosya yolu belirleyebilirsiniz. Oraya kayıt edebilir. Burada dosyanın hangi formatta kaydedileceğini gösteriyor. Bunu değiştiremezsiniz. Eğer bir resim almak isterseniz video üzerinden bunu buradaki klasörden belirleyebiliyorsunuz. Bunu da aynı şekilde dediğim gibi buradan değiştiremiyorsunuz. Dosyalama türü, dosya saati ve bu şekilde belirtiliyor. Ekran ölçeği tam ekran. Son durum ile başlat derseniz cihazda yani CMS yazılımı en son hangi haliyle bırakırsanız, hani izleme ekranında bırakırsanız veya işte kayıt izleme ekranında bırakırsanız, ayarlar ekranında bırakırsanız en son o haliyle başlatıyor. Bilgisayarla açıldığında birlikte çalışmasını isterseniz bunu tıklıyorsunuz. İlk başta açılışta bahsetmiş olduğum oturumu otomatik aç seçeneğini seçerseniz buradan başlıyor. Ve bu da oturum açıldığında tam ekran başlatabiliyor yazılımı. Eğer bir video analiz yazılımı kullanıyorsanız, yani video analiz kullanıyorsanız burada da grafiklerini gösterebiliyor. Şimdi şunları kaldırıyorum. Son durumda başlat kalabilir, sorun değil. Kaydet diyelim. Buradan da çıkıyorum. Şimdi burada önemli olan şu izleme programını az önce göstermiştim. Birden fazla bir lokasyonda veya aynı yerde kayıt cihazınız varsa bunu tek bir ekranda izlemek için izleme programını kullanabiliyorsunuz. Uzak cihaz ayarları direkt olarak sizin NVR'e veya DVR cihazınıza erişmenizi sağlar. Bu önemli bir ayar. Buraya tıkladığımız zaman burada cihaz listesi karşımıza gelecek. Cihaza tıklıyoruz. Direkt olarak kayıt cihazının bütün ayarlarına erişmiş oluyoruz. Buradan işte kayıt cihazı üzerinde kullanıcı ekleme, işte bakım yeniden başlatma, diğer ayarlar, bütün her şeyini buradan smart disk görüntüleme, bütün her şeyini buradan görebiliyoruz. Uzak cihaz ayarlarını da gerçekleştirebiliyoruz. Şurada admin son giriş saat tarihini gösteriyor. Yani kullanıcının giriş çıkış saatini gösteriyor. CPU durumunu gösteriyor, mevcut CPU. Mevcut RAM oranını gösteriyor. Tarih saati gösteriyor.
Buradan kilitle dediğinizde ekrana sistem kilitlendi mesela şu anda. Hiçbir şekilde buradaki hiçbir tuşa dokunamıyorsunuz. Yani siz bu VGuard yazılımına bir şifre koyarsanız, admin şifresi veya güvenlik kim kullanıyorsa, o gelip tekrar buradan kilidi açana kadar bu sistem kilitlenecek. Hiç kimse hiçbir şeye müdahale edemeyecek. Bu kilidi aç dediğinizde tabii şifre soracak. Normalde biz şifre koymadık sisteme. Buradan biz kilidi aç diyoruz şimdi. Şu an şifremiz olmadığı için kolaylıkla buradan çıkışımızı yapabildik. Burada yeni bir pencere açıp ikinci bir ekrana görüntüleri atabiliyoruz. İkinci ekranınız varsa buradan sürükleyip aynı şekilde ikinci ekranda da farklı görüntüleri sağlayabiliyoruz. Eğer mevcut kullanıcıda diğer bir kullanıcıya geçmek istiyorsanız sistem altından kullanıcı değiştire tıkladığınız zaman burada işte az önce güvenlik diye bir şey açmıştık, kullanıcı açmıştık. Hatta bir deneyelim onu. Kullanıcı ayarları diyoruz. Güvenlik 1 demiştik ona. Hemen şuradan deneyelim. Kullanıcı değiştir. Güvenlik 1. Oturum açlıyorum. Evet, şu anda güvenlik 1 olarak oturum açtı. Gördüğünüz gibi ayarlara, uzak erişim ayarlarına, cihaz ekleme ayarlarına kesinlikle ulaşamıyor. Ama canlı izleme dediğimiz zaman basıyoruz, tekrar kontrol ediyoruz. Alt akışlar aç dediğimizde direkt olarak akışlar geliyor, izleme yapabiliyor. Siz hangi yetkileri verirseniz o şekilde izleme gerçekleştirebiliyor. Evet, anlatacaklarım bu kadar. VGuard CMS programının kullanımı oldukça kolay. Takıldığınız yerler olursa yorum bölümünden sormaya çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.